Herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu videoda sizlerle beraber Galaxy S23'ün uzun kullanım testi ile beraberiz. Bu videoda tüm deneyimlerimden bahsederken S23'ten memnun kaldım mı, ne gibi artı ve eksileri var, bu videoda objektif bir şekilde değineceğiz. Ve bunun dışında Galaxy S23'ün iPhone 15'e de çok detaylı bir kıyaslaması gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Galaxy S23 Avrupa'da 720 euro iken ülkemizde ise 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 28.000 bandında rahatlıkla alabiliyoruz. Şimdi deneyimlerime tasarımla başlayayım. Tasarım yönünde Galaxy S23 benim oldukça beğendiğim bir cihaz diyebilirim. S23'e baktığımız zaman arka taraftaki sade tasarımı ve kamera modülü olmadan kameralar direkt olarak kasaya entegre edilmiş. Bu sayede biraz daha premium bir hissiyat uyandırıyor ve elde tutarken de elden kaymayan, güven veren bir yapısında olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası son yıllarda benim en çok beğendiğim telefonlardan biri. Arka kapakta cam ve mat bir yüzey kullanılmışken çerçevelerde alüminyum bir yapıyı görebiliyoruz. Elde tutuş hissiyatı, ele oturma yönünde de gerçekten muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. Tasarımsal açıdan baktığımızda genel hatlarıyla oldukça sade ve premium bir telefonla birlikteyiz. 7.6 mm kalınlık ve 168 gram ağırlığıyla da tek elle kullansak bile elimizi hiçbir şekilde yormuyor ve şu anda Android tarafında alabileceğimiz en kompakt ve en güçlü cihazlardan biri. 6.1 inçlik ekran boyutu da kesinlikle çok başarılı diyebilirim. Bence telefonların büyümesi de çok iyi bir şey değil. Yani Galaxy S23, iPhone 14, 14 Pro gibi 6.1 inçlik ekran boyutu bana sorarsanız bir akıllı telefon için fazla yeterli. Hem genişlik açısından hem de taşınabilirlik, kompaktlık yönünde 6.1 inç gerek video, dizi, film izlerken gerekse oyun oynarken hiçbir problem yaşatmıyor. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. Bunun haricinde HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsadığını söyleyeyim. Ekrana baktığımızda gerçekten muazzam bir deneyimle karşı karşıyayız. Renklerdeki doygunluk, kontrast oranı ve keskinlik açısından bu ekranın bu fiyat bandında bir iPhone 12 veya Xiaomi 12T Pro'ya oranla da keskin bir şekilde ayrışıyor. Ekran yönünde beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Maksimum parlaklık olarak da 1750 nite kadar bu ekran çıkabiliyor. Yani hem güneşli ortamlarda hem de kapalı ortamlarda parlaklık olarak da oldukça tatmin edici. Şu anda Android dünyasının S23 Ultra'dan sonra en güçlü telefonu S23 diyebilirim. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor ve telefonumuzda hafıza kartı desteği yok. Oyun performansına baktığımızda PUBG'de HDR'da 60 FPS'i çok rahat bir şekilde verebiliyor. Burada stabilite, donma, kasma veya bunun dışında FPS drop'u açısından da hiçbir problemle karşılaşmadığımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da evet telefonumuz ısınıyor fakat bu performansa hiçbir şekilde bir engel değil. Burada aklınıza gelebilecek tüm oyunlarda Genshin Impact olsun, Call of Duty Mobile bana mısın demiyor. S23 oyun performansı yüksek ve kompakt bir cihaz arayanlar için çok mantıklı bir tercih diyebilirim. Geekbench 6'da Galaxy S23 ile 4400 çok çekirdekte ve tek çekirdekte de 1800 bandında bir puan almayı başarıyor. Burada iPhone 13 ve iPhone 14'ün gerisinde fakat kesinlikle uzun yıllar götürecek bir telefon. Şimdi S23'ün en iddialı olduğu alana yani kameralarına geçelim. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Fotoğraf çekim kalitesine genel anlamıyla baktığım zaman ana kamerayla başlarsak vermiş olduğu renkler gerçekçilik açısından da S22 oranla bariz bir şekilde geliştirilmiş. Düşük ışıkta noise miktarı bir o kadar azalmışken renklerin doygunluğu ve kontrast oranı yönünden de kesinlikle başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman da
herhangi bir kayıpla karşılaşmadığımızı söyleyeyim. 50 megapiksellik sensörün burada kullanılıyor olması çok önemli bir avantaj. Yardımcı kameralarında gayet iyi çalıştığını belirtmem gerekiyor. Açıkçası fotoğraf kalitesi olarak iPhone 14 ile de benzer bir seviyede. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O hisle beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Video kalitesi bence fotoğraf kalitesine oranla biraz daha başarılı diyebilirim. Yani bu telefonu alıp işinizde veya içerik üretimi içinde kesinlikle kullanabilirsiniz. Video performansı olarak 35.000'e kadar da bence en iyi cihaz. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken genel kamera deneyimi açısından hem ana kamera hem de yardımcı kameralarıyla beni fazlasıyla tatmin etti. Her ne kadar gerçek rakibi iPhone 12 olmasa da şu anda fiyat olarak en yakın rakibi iPhone 12. Bu noktada Galaxy S23 iPhone 12'den de çok daha iyi bir kamera performansına sahip. S22'de beni en çok üzen nokta kesinlikle bataryasıydı. Fakat Galaxy S23 ile ilgili deneyimlerim çok daha iyi bir noktaya taşınmış durumda. 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 1,5 saatte tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Batarya deneyimi 3900 mAh'lik küçük kapasiteye rağmen beni fazlasıyla şaşırttı. Burada 120 Hz'de kullandığımız bir senaryoda ortalama 7 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Aynı senaryoda Galaxy S22 ortalama 5, maksimumda 6 saat civarı ekran süreleri verebiliyordu. Ve burada standby, yani telefon kapalı iken örneğin gece 12'de yatıp sabah 10-11 gibi kalktığınızda harcamış olduğu pil %3 civarında, ki Galaxy S22'de bu değerler %5, %6'lara kadar rahatlıkla çıkıyor. Galaxy S23 hem batarya verimliliği hem de genel kullanım açısından S22'deki pek çok problemi çözmüş durumda. Eğer ki batarya ile ilgili kafanızda bir soru işareti varsa bence artık kalkmıştır. Ama tabii ki halen batarya deneyimi olarak kendi fiyat bandındaki rakiplerin bir adım gerisinde. Buna rağmen benim gibi yoğun bir kullanıcıysanız en azından akşama saat 9-10'a kadar idare edebilecek bir performansa sahip. Yani genellikle gün içinde tekrar şarja takmamıza gerek kalmıyor. Android 13 ve One UI 5.1 arayüzüyle gelirken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ve arayüz yazılım deneyimi yönünden de iPhone'a gittikçe yaklaşıyor. Hem menüler arasında geçerken hem de uygulamalar arasında geçiş yaptığımız zaman bize hiçbir şekilde bir yavaşlama, donma, çökme problemiyle kesinlikle karşı karşıya bırakmıyor. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne oranla da çok daha stabil bir şekilde çalışıyor. Yani hem yazılım güncelleme hem de arayüz konusunda S23 ile hiçbir problem yaşamayacağız. S23'te stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün ve tabii ki Dolby Atmos desteğiyle de beraber geliyor. Ses yüksekliği ve ses deneyimi yönünden de S23'ün tam bir amiral gemisi olduğunu belirtmem gerekiyor. Ses kalitesi gerçekten muazzam. Güvenlik kısmında ekran altı parmak izi okuyucuyu ve yüz tanımayı görebiliyoruz. Parmağı dokundurduğumuzda çok hızlı bir şekilde algılıyor. Arada algılamama veya yavaş çalışma gibi bir problemle de karşılaşmıyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi S23 deneyimini bir özetlemem gerekirse Galaxy S23 bence özellikle 3 noktada öne çıkıyor. Bunlardan ilki tartışmasız şekilde ekranı, ikinci olarak kamera ve sonrasında da performansı ekleyebilirim. Snapdragon 8 Gen 2 ısınma problemi olmayan ve performans anlamında da gerek günlük kullanımda gerekse ard arda uygulamaları açık bıraktığımızda multitasking deneyiminde de bize bir yavaşlama problemi yaşatmıyor. Oyun kısmında da çok güçlü bir telefondan bahsediyorum. Eğer S23 alırsanız performans olarak en az 4-5 sene hiçbir problem yaşamayacağız. Yani performans noktasında özellikle de fiyatına oranla kusursuz bir telefon diyebilirim. Kamera anlamında da şu anki fiyatıyla yanına yaklaşabilen herhangi bir rakibi yok. S23 özellikle video tarafında oldukça kullandım. Özellikle Android telefonlarda uzun süreler video çektiğimiz zaman ısınmaya bağlı kapanmalarla karşılaşabiliyoruz. Ancak Galaxy S23 ile hiçbir şekilde böyle bir sorun yaşamadığımı da rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında videolardaki stabilizasyon S22'ye oranla da çok daha iyi bir noktaya taşınmış. Açıkçası şu anda
anda piyasaya baktığımda tek elle kullanması kolay, kompakt, kamera ve performans anlamında bu kadar üst seviye bir cihazı bu fiyatta alabilmek bence çok önemli bir avantaj. Burada eksi diyebileceğim iki nokta var. Ancak birincisi çok daha önemli. Eğer gün içinde telefonu elinizden düşürmüyorsanız, yani ortalamada 8-9 saate varan bir ekran süreniz varsa, Galaxy S23 size gün içinde ikinci şarjı mutlaka ettirecektir. Bunun dışında ortalama bir kullanıcıysanız S23 ile beraber 6 saat civarı ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bence pek çoğumuz için de bir günü tam olarak tamamlayacak bir batarya performansı sunuyor. Ancak batarya olarak beklentiniz yüksekse S23 biraz üzebilir. Bunun dışında bir diğer eksisi de kullanılan malzeme kalitesi. Açıkçası tasarım olarak oldukça beğendiğim bir cihaz olsa da dayanıklılık ve elde tutarken verdiği hissiyat diğer rakiplerinden geride kalmasa da Apple tarafında iPhone 13'ten bile geride kalıyor. Bana sorarsanız Samsung burada daha kaliteli bir alüminyum kasa kullanabilirdi. Ve son olarak da deneyimlerimi bir özet geçersem, Galaxy S23 bana bir olumsuzluk yaratmadı. Batarya performansı da benim için yeterli. Ve son olarak deneyimiyle ve fiyatını oranla S23'e bir not verecek olursam benden 9 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 gerçekten alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve S23'ün de en büyük rakibiyle iPhone 15 ile kıyaslaması gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.